Dostlar, herkese selamlar. Sizi bugün bir arkadaşımla tanıştıracağım. Aslında ben de burada tanıştım. Uçaktan indim ve o da birini almaya gelmişti. Orada tanıştım. O 2-3 haftalık süre boyunca da ara ara sohbet ettik, muhabbet ettik. Ben onun dükkanına gittim. İşte o beni gezdirdi, birlikte kahve içtik vesaire. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Ufak bir röportaj yapacağız. Hem şu an yaptığı işten, şu anki girişiminden bahsedecek. Hem de bundan önce neler yaptı, Amerika'ya nasıl geldi, background'ı nasıl, biraz da bunlardan bahsetmesini rica edeceğim. Güzel bir video olması dileğiyle. Bugün sevgili arkadaşım, dostum Tolga ile birlikteyiz. Tanışalı 3 hafta oldu. Ben de 2 gün sonra buradan ayrılacağım ve ayrılmadan Tolgay kendisinden biraz bahsetsin. Neler yapıyor onlardan bahsetsin istedim. Evet Tolgay, merhaba, Evet, nasılsın? Abi, iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Evet abi, direkt başlayalım. Şimdiki işini ben çok seviyorum. Biraz da takip etme şansım oldu. Evet. Hatta markada hemen şöyle gözümün önünde görüyorum. Nereden, ne zaman geldin? San Francisco'ya ne zaman geldin? Amerika'ya ilk ne zaman geldin? Bu macera nasıl başladı? Evet. Sonra şimdi ne yapıyorsun ondan Evet. konuşuyoruz. Ya 2005'te Amerika'ya geldim. İlk Work and Travel programıyla geldim. İlk geldiğim şirkette 1-2 ay çalıştıktan sonra sezon bitiyor ve geri dönüyorsun ya. Onun sonunda bana supervisorlık pozisyonu teklif ettiler ve geri dönmemi istediler. Bana evrak verdiler. Bu evraklarla bir daha başvur ve sponsor olalım biz sana diye. O sayede, onların sayesinde yani açıkçası tekrar geri geldim ve bu evraklarla beraber ben o şirket için 4 sene çalıştım. 2005'ten 2009'a kadar. Sonra 2009'da işte evraklarım artık yerine oturmuştu ve ben yanlışlıkla 2006'da bir Kaliforniya ziyareti yapmış bulundum. 2005'te bir sene orada yaşadıktan sonra. Abi biz Kasım ayıydı, hiç unutmuyorum. Biz orada soğuk geldi artık, New Jersey'nin soğuğu. New Jersey'ye gelmiştim bu arada. Buraya geldik, burası millet bayağı ceketsiz falan gezenler var. Ya dedim, ne yapıyorsunuz yani? Minimum Nasıl 17-18 olabilir? derece oluyor. Evet, değil mi? Kaliforniya havası güzel. Yani San Francisco gene soğuk oluyor ama San Francisco'nun da yazı Eylül, Ekim, Kasım'ın ilk haftaları böyle. Ben böyle Ekim, Kasım gibi gelmiştim zaten. Abi San Francisco'ya da aşık oldum zaten. Dedim ki 2006'da ben dedim San Francisco'ya bir gün taşınacağım. Ben kesinlikle burada yaşayacağım. Sonra döndüm. Tabii işte gene o şirket için 3 sene daha çalıştım. Ama yani kışları böyle snow blizzard'lar, hani çok kar yağıyor, her yer kar oluyor, arabanı bulamıyorsun, böyle işe gidemiyorsun. Yorucuydu yani, çok yorucuydu. 2009'da buraya taşındım. 2009'da da buraya taşındım ama bir tane arkadaşım vardı zaten burada tanıdığım. Onun yanına geldim. Sonra bir 6 ay kadar böyle bir sokaklarda gezip San Francisco'yu tanıyayım. Biraz kendi kendime yalnız kalayım. Kitap okuyayım. Her gün ilgim olan şeyleri ortaya çıkartayım. Onların üzerine gideyim diye zaman ayırdım. Bu zaman içerisinde de San Francisco'da Union Square'de Borders diye bir kütüphane değil bu ama kitap satan çok büyük bir marka vardı. Onlar, Amazon var artık onlar yok maalesef. Evet. Orada her gün işe gider gibi sabah 8'de kalkıp o Borders kafede kahve alıp bir tane de pastry alıp böyle poğaça gibi olanlardan croissant veya işte onlardan yiyerek kitap okuyordum, dergi okuyordum. İçeride yani 10 binlerce kitap vardı belki ve hep her gün ilgilerimin bir şeyine göre kitap buluyordum. Ev dizaynı çok severdim. Tarih okumayı çok severdim. Girişimcilikten bir sürü okudum yani. Girişimcilik. Habire kitap buluyordum oradan. Ve o arada ama zaten benim haberim yoktu açıkçası. Etrafımda da Silikon Vadisi oluşmaya başlıyormuş. 2009. Yani o zamanlar daha hala taze Silikon Vadisi ve her yer girişimci. Yani benim gibi o kafede oturan çok insan, bilgisayarıyla oturan insan vardı. İnsanlarla sohbet ediyorsun, herkesin bir fikri var. Ve şansa benim de fikirlerim vardı ama
onlar fikirleri için buradalar. Biliyorlar Silikon Vadisi'ni. Benim haberim yoktu Evet. açıkçası. Ben Silikon Vadisi'ne gelmedim. Ben San Francisco'yu sevdiğim için geldim. Ama ondan sonra işte içimdeki girişimci ruhu. İlk oyuncakçıda iş buldum. İş bulmak çok zor olmuştu. İlk oyuncakçıda iş buldum. Sonra oyuncakçıya ortak oldum. Sonra oyuncakçıya ortak olduğum oyuncakçıyı çok oyuncak sattığımız için aldığımız firma ürünleri geldi bizi aldı. Beni de o firmaya müdür yaptılar. Sonra o firmada çalıştım müdür olarak, bölge müdürü. Sonra bütün Amerika'da gidip onların dükkanlarını yönetmek üzere dolaştım. İşte kötü giden yerleri düzelttik, müdürler bulduk oralara. Sonra o üstüne tabii San Francisco içimde hep büyük, çok büyük seviyorum ve aklıma sürekli fikirler var benim içimde ve bunları da yapmak istiyorum. Bir arkadaşımla bir startup yaptık. İşte şimdiki WeWork, startuplara veya küçük şirketlere ofis sağlayan, toplantı salonu sağlayan, onlara eğitimler veren bir firma. Biz de öyle bir şey başlatmıştık. Türkiye'deki Collective House gibi aslında. Ya, değil mi? evet ya. Onlarla aynı. Biz de onunla başlattık ama çok devamlı getiremedik. İkimizin de ilgi alanları dağıldı. Aslında onun fikriydi açıkçası. Hala da çok severim Efe Orhun bu arada ismiyle. Tanışmanı çok isterim. Ona da selam gönderelim. Evet, İzler evet bizi Efe'cim çok muhtemelen. seviyorum Efe'yi. Yani Efe benim her şeyim. Bana çok yardımı, çok bilgi aktarımı olmuş olan bir insandır. Sokakta görsem koşar sarılırım hala ve hala öyle oluyor. Bazen trafikte görüyorum yolda. Korna basıp indirip sarılıyorum ona yani. Çok seviyorum. Ama senin vadiden zaten çok tanıdığın var değil mi? Çünkü o en böyle evet. patlama döneminde Ya sen evet, orada evet. bulunmuştun. Şimdi şöyle bir şey oldu. Türkiye'den bir üniversite o zaman bize gelmişti. Burada öğrencilerini yazlık programlar istemişlerdi, birer aylık ve biz onlara burada birer ay ders verdirdik ve bütün şirketlere gezdirdik o öğrencileri. Bu programı ben yaptım Efe ile beraber. Efe tabii öncümüz. WeWork zamanı değil mi o? WeWork zamanı. Bizim bir WeWork ofisimiz vardı aslında. Yani kendimiz WeWork başlatıyorduk. Bunun adı da vardı, startup'ın adı. Ben oraya startup'lar buldum önce. Mesela çok küçücük bir oda vardı. Atıyorum 2 metreye 4 metre bir odaya şu an çok büyük olan bir startup'ı kurmuştuk. Onlar şu an sağlıkla ilgili bir girişimleri vardı. Çok büyük oldular. 2 kişi başlamışlardı. 3 oldular o ofiste. 4 oldular. Ama burası zaten hepimizin birbirini gördüğü bir yerdi. Sonra onların karşısına daha büyük çene bir ofise, belki bu ofis böyle 6 metreye 10 metre gibi bir ofisti. Bu sefer oraya da animated videos yapan başka bir startup bulmuştuk. 4 kişilerdi. Şimdi belki 100'lerdir yani. Evet. Şu an en yakın zamanda 80'lerdir. O zamanlar WeWork'ta oluyordu. Onları da görüyorduk yani hani duyuyorduk. Biz de işte dışarıdan ben ders vermek isteyen girişimcileri buluyordum. Onlar bizim salonumuzda ders veriyorlardı. Veya işte gece kiralayıp event yapmak isteyenlere ama hep girişimcilikle alakalı veya işte Silikon Vadisi'nde mühendislikle alakalı hep bu insanlar bulunuyordu genelde aslında. Orada Türkiye'den gelen üniversite ile beraber onlara program yapma anlaşmasına geçtik. Onlara toplam 4 program yaptık. Bu 4 programda sabah 9'dan öğlene kadar ders alma, atıyorum digital marketing, işte girişimcilik, 3-5 tane daha ders vardı şu an hatırlayamadım. Biz bunların hocalarını bu Silikon Vadisi'nde çalışan insanları, ders verme yeteneği olabilecek insanları bizim ofise getirdik. Çocuklara orada ders verdik 9-12. 12'de öğle arası aldık. 12'den sonra her gün bir ay boyunca bütün Silikon Vadisi şirketlerini geziyorduk. Yani Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ne varsa hepsini tek geziyorduk ve bunun sebebi benim burada hani Silikon Vadisi'nde yaşayınca her arkadaşım bir şirkette çalışıyor. Aslında sen istemesen de ama ortam öyle burada şimdi. Hep bir arkadaşlarım çalışıyordu. Rica ediyordum, onları arıyordum. Abi 30 tane öğrenci var. Biz Türk öğrenciler ve Google'ı görmeyi çok istiyorlar. Bize öğlen arasında yer ayırır mısın lütfen diye. O da hakikaten yer ayırıyordu bize. Öğlen arasında biz ona gidiyorduk. Çoğu zaman da ellerinde yemekleriyle bizi gezdiriyorlardı. Yani çünkü çok çalışıyor bu şirketlerdeki Evet, insanlar. kesinlikle. Ve o bir saat çok önemli ama kırmıyorlardı bizi ve öğrencilere bizi gösterdik böyle bütün
4 grup yaklaşık belki Kaç sezon sürdü? bir sezon yaptık onu. Sonra başka üniversiteler de başvurdu ama çok böyle sürdürülebilir bir program olmadı açıkçası. Ama o kişiler için çok efektif oldu. Gelen Bence öğrenciler için. şöyle bir kıvama da gelmişti sonunda. 3. programın sonunda mesela Yahoo'daki arkadaşım mühendislik fakültesinden öğrenciler gelmişti. Ben mühendis arıyorum diye bu çocuklara internship imkanı sundu. 15 öğrenci alabilirim diye. Yani Yahoo'ya biz o zaman 15 öğrenci sokabiliyorduk. Çok güzel. Ve bu program böyle ilerleyebilirdi. Sadece programı sürdüremedik açıkçası. Yani bir sürü sebebi oldu. Türkiye'de doların artması gibi imkansızlıklardan da oldu. Tabii benim içimde hep bir girişimci var gene. Daha önce zaten 2011'den beri atıyorum bir yatırım yaptığım bir tane limuzin şirketi. O sürdürülüyor sürekli. Arka planda o gidiyor. Ben de 2016'da tek başıma startup yok. Bu startup yok, üniversite yok Türkiye'den. Tek başıma kaldım. Bir dahaki ne yapacağım hareketi düşünüyordum. O arada limuzin şirketinde şoför olarak kendim bu şirkete yeni bir yön vermek için her gün yaklaşık 10 saat, 15 saat bir arabayla, SUV ile çalışıyordum. Ama dedim ki genelde yani Uber veya Lyft yapılıyordu o zamanlar daha çok. Ben dedim ki ben müşteri odaklı olmalıyım, müşteri kazanmalıyım. O yüzden işte atıyorum Ritz-Carlton'la anlaşmıştım. Ritz-Carlton'ın müşterilerini taşıyordum ve bu önemli bir şey. Yani Ritz-Carlton'ın müşterileri benim taşımak istediğim, görüşmek istediğim insanlardı ve şehirdeki bir sürü yerel burada yaşayan, doğup büyüyen veya sürekli burada olan kişilerle müşterim oldu. Onlarla şu an hepsiyle arkadaşım o zamandan tanıştım. Ve mesela şu anki fikrime yatırım yapanları var aralarından. Ufak tefek hani angel investorlar olur ya onlar da benim angel'larım şu anda. Çünkü bu insanlar zaten buradaki büyük şirketlerde hep executive'ler aslında. Ama yemek benim en büyük sevgimdi her zaman. Kendi evde girişimlerim işte ben hep bir şeyi iyisini, en iyisini nerede yapıyorlar onu orada yiyelim. Ama bundan kastım lüks restoran değil hiçbir zaman. Ama küçük bir restoran ama aynı işi 30 yıldır yapıyor. Küçük bir restoran 50 yıldır orada diyelim ki. Ben oralarda yemek yemeyi seviyorum daha çok. Yani lüks restoranlarda yemek zaten çok güzel. Çünkü en pahalı malzemeyi alabiliyorlar. En güzel şekilde sunum yapabiliyorlar. Bu hani çok tartışılabilir bir şey değil. Herkes sevebilir. Ama küçük yerlerde ben en çok zevk aldığım o ufak tabureler olsun, oturalım veya çatal bıçak eski olsun. Bunlar benim daha çok sevdiğim. Biz ama bir yandan da Türk özlemi hep var içinde ya. Türk yemeklerini de çok yapan restoranlar var. Çok güzel yapıyorlar ama Türkiye tadında gidemiyor sanki böyle. Ama ne eksik, ne eksik. Yani 2016'da ilk izlediğim şeyi hiç unutmuyorum. New York Slice Pizza neden Amerika'nın başka yerinde taklit edilemiyor? Bu bir. Veya Philly Cheesesteak. Ben Philadelphia'da çok cheesesteak yedim ve farklarını bulabilmek için en ünlülerin hepsinde yiyordum. Yani bir gün içerisinde hemen birinde gidip yiyip yarım cheesesteak. Sonra öbürüne gidip yiyip tat farkı varmış. Öbürüne gidip bunun bir şeyi farklıymış. Ve 4-5 tane cheesesteak'li dolaşıyordum. New York'ta da pizzacıları dolaşıyordum aynı şekilde. En iyilerini buluyordun. Senin için en iyisi olanı. Yani aslında şöyle bir şey, kıyaslıyordum ben onları. Hepsi çok güzeldi. Yani şu anki bu fikirdeki Antep'teki baklavacılar gibi. Antep'teki baklavacıların hepsi çok güzel gerçekten. Yani çoğu zaten en büyük baklavacılar diyelim ki çok aynı malzemeyi kullanıyor. Malzemelerini çok titizlikle seçiyorlar. En iyi malzemeyi alıyorlar. Ustaları da en iyi ustalar. Çünkü ustaları da Yıllardır bu işi yapıyorlar. Aynen 15 yaşında başlamış, yani. 12 yaşında başlamış. Ve Antep'ten hiç dışarı çıkmamış ustalar var içlerinde. Ve en iyi yaptığı şey baklava. Ve Senin de en çok ihtiyacın olan şey o. ve ben baklavayı çok seviyorum. Ve ben yani resimler var daha sonra belki gösteririm. Ben Türkiye'den gelirken kutu kutu baklava getiriyorum. Kutularla çiğ köfte getiriyorum. Yani sevdiğim yerlerden böyle. Ben baklavayı arıyordum. Döneri de arıyordum atıyorum. Böyle Türk tatlarını aradığım çok şey vardı.
Ama bir şeye fokus olmak zorundaydım. Döneri düşündün ilk. Döneri Döner düşündüm. olmadı. Döner olmadı çünkü dönere başladım. Ben başladım Türkiye'deki restoranlarda çalışmaya. En iyi dönerci restoranları herkes bilir diyelim ki. Ben gidiyordum, birinde çalışıyordum. İçeriden birilerini bulup, işte arkadaşları bulup, tanıdık bulup gidip döner eti kesip yapmak istediğim şey de kendim öğrenmekti öncelikle. Döneri kesip, takıp, marine edip, işte ertesi gün tekrar kesmek. Öğrendim. Bu sayede bir sürü ustayla da tanıştım. Sonra ustalara vizeye başvurma kısmına geldi konu ve döner için aslında birden çok ustaya ihtiyacım var. Çok iyi döner yapmak istiyorsan kasaba öncelikle ihtiyacım var. Çok iyi eti görüp anlayan, bu et bizim için uygundur diyebilen, daha sonra o eti ayıklayabilen, daha sonra bu eti kesebilen, bunu marine edip dizebilen ve ertesi gün kesebilen. Evet. Döner bence 3 kişilik bir şey. Bir döner senaryosunda 3 kişi görüyor. Birisi benim o aklımda. kadar multidisipliner olamaz değil mi? Bu Bir işte. insan bu kadar çalıştırılmamalı açıkçası. var. Yani her insanın bir 6 saat 8 saat bir iş hayatı ömrü var gün içerisinde. Kendine göre bir hayatı olmalı sonra. Tabii ki. Ben bunun dışında kalmış Sen- olmama evet, sen rağmen. dışındasın. Evet, ama işte evet. Ama girişimcinin de en Evet, büyük olayı bu işte zaten. bütün bu taşları yerine koyarken böyle oluyor. Belki sonradan rahat ederim umuduyla. Tabii ki. Bir gün Tabii. rahat edeceğim diye belki. İnanıyorum, ben dinliyorum. Evet. Ben de bazı şeyleri ilk defa duydum bu arada. Hani sonuç olarak biz de 2,5 haftadır tanışıyoruz. Çalışma azmi ve işte hani o girişimciliği, çünkü ben de girişimciliğe yakın hissediyorum kendimi. Belki de bu sebepten dolayı bizim kimyamız uyuştu Evet, Tolga'yla. Ben de o yüzden böyle bir şey önerdim, dedim hani konuşalım, tatlı bir sohbetimiz olsun. Dükkan şu an hazır değil. Evet, evet. Çok yakınız. Çok şu kadar yakınız. Ben de gidiyorum, gitmeden biraz dinleyeyim. Sonra zaten takip edeceğim ben de Türkiye'den. Belki o zamana kadar yine gelmiş olurum. Evet, Hiç belli inşallah. olmaz. Çok güzel olur. Ama burada olan San Francisco bölgesinde, hatta Amerika bölgesinde olan herkes bunu tadabilecek değil mi? Tabii ki, tabii İlerleyen ki. zamanlarda. O zaman oraya gelelim. Evet, baklava fikri zaten en iyi baklavayı Amerika'da nasıl yaparız da başladı. Ben bunu en iyi baklavayı Amerika'da yapıp sadece San Francisco'da olmak istemedim. Baklavayı öğrenmeye başlamadan evvel Amerika'da bunun dağıtım ayağı nasıl gidiyordur diye merak edip FedEx'le, Amerika'daki posta servisiyle, UPS'le görüşüp herkesten fiyat aldım. Yani acaba sürdürülebilir bir şey mi? Ben bir baklava yaptım ama Amerika'nın öbür ucuna ne kadar sürede gönderebilirim? Veya ne kadar paketleyip ne kadar sıkı bir kutu yapabilirim? Ben ilk buna çalıştım zaten. Ben onu öğrendim. Evet, paketlemeyi de yapabilirim. 2 günde de gönderiyorlar. Buna da söz verdiler. Okey, çok güzel. Şimdi baklavayı öğrenmenin Orada sırası. tazeliği önemliydi değil mi? O yüzden ilk ona Evet, baktım. evet, Hani aynen taze öyle. kalabilmeli Ben yani. burada baklava. San Francisco'da yiyebilecek herkes çok taze baklava yiyecek. Çünkü ben sadece sipariş üzerine baklava yapıyor olacağım. Evet. Yani bütün Amerika'daki herkes baklavayı gece 12'ye kadar sipariş versin. Biz ertesi sabah kalkalım ustalarla, baklavaları yapalım ve gönderelim. FedEx aynı gün gönderme sözü verdi. Hatta gece 12'ye kadar getireceğim bütün baklavaları o gün göndereceğim dedi. Süper. Ve ben de bunun içinde kutu çalışmasında vakumlu paketlerle çalıştım. Baklavalıyı yapıp soğuduktan sonra vakumlu paketlerle bütün Amerika'ya ulaştırma fikri açıkçası. Ne zaman geldi peki bu fikir? Kaç Evet, sene önce geldi işte abi? 5 senedir en az takip ediyorum. Ben Amerika'da baklavayı takip ediyorum. Amerika baklavayı tanıyor mu Biraz diye. da buradaki baklavadan bahsetsene bize. Buradaki baklava bizim Türkiye'de bildiğimiz baklava gibi değil. Daha kuru, daha şerbeti az. Daha çok böyle bir kurabiye kıvamında. Sevenleri belki çok var çünkü alanlar var demek ki bu işler devam ediyor. Ama ben Türkiye'deki Antep baklavasını izliyorum. Evet. Ve baklavanın Amerika'da ne kadar satıldığını öğrenebilmek için açıkçası, bak bu bir sırdı. Ben Whole Foods diyelim ki baklava satıyor. Whole Foods'ta baklavalar böyle üst üste dizilidir. Ben şofördüm ya. Bütün gün bir sürü Whole Foods'un önünden geçiyorum. Ve elimde fosforlu kalemle bir Whole Foods'a girip sabahtan baklavaların kutularına bir çizgi atıyordum. Orası yeşil oluyor ama parlak yeşil. Çünkü kutusu bunun şeffaf kutu. Bir şey gözükmüyor kalem çok. Dikkatli bakmazsan eğer. Atıyordum. Sonra o gün
o Whole Foods'a bir daha uğruyordum mutlaka. Gün içinde tekrar Tabii, uğruyordun. bakıyordum. Kaçı satılmış diye. Evet. Evet. Sonra ertesi gün gidiyordum, gene bakıyordum. Bazen kutuları ters çevirmiş oluyorlardı. Uğradığımda kutuların arkasını da çevirip bakmak zorunda kalıyorum. Benim acaba işaretler döndü mü diye. Süper bir taktik. Kimsenin Ama aklına gelmez. şöyle kolay bir şey kolay. oluyordu, çok ilginç. Bazen 3-4 gün, bir hafta sonra işaretsiz kutular çıkıyordu karşıma. Bu sefer de diyordum ki o yeni kutular gelmiş. Bu sefer de turuncu markerla. Hadi ya. Evet. Tarihlerini de ayırıyordun böylece. Tabii. Turuncuyla bu sefer onlara çizik atıyordum. Ama bunu belki 3 Whole Foods'ta, 4 Whole Foods'ta yapıyordum yani. Sonuç olarak ne almış Sonuç oldun olarak peki? kaç tane sattıklarını merak ediyordum. Günde kaç adet sattıkları benim için çok önemliydi. Kaç gün rafta durduklarını merak ediyordum. Benim işaretlediğim yeşiller bazen bir hafta 10 gün duruyordu böyle mesela. Demek ki yani çok geldiği zaman satamıyorlar. O yüzden derdim bulmaktı. Öğrendim ki bir de Whole Foods Amerika'nın en büyük market zincirlerinden değil. Şöyle büyük, en çok dükkanı olan, en çok parayı yapan değil ama en tanındık, en güzel tanındık olan market zinciri. Amazon aldı zaten onları ve başarılılar çok. Whole Foods'un hikayesini de dinlemiştim bunlar yıllar evvel. O yüzden Whole Foods'un başarısı da şans değil, inanılmaz bir planlama. Whole Foods'a girdiğinizde havuçlar dik durur, yanında marullar içeri doğru durur, yanında enginarlar yuvarlak ve bunun insan psikolojisi çalışılmış, renklendirme ve şekil dizaynıyla ayarlanmıştır. Whole Foods'ta onlar her zaman öyle durur ama. Çünkü içeride birileri bunları sürekli dizer. Evet. Bu çok önemli. Örnek alınabilecek Evet, bir süper yani, market yani. Tabii ki de yani atıyorum patatesler böyle bir tezgahın üstünde öylesine durduğu zaman senin onun canını çekmesi daha az ihtimali var. Patatesler düzgün durduğu zaman sen onları şekilleri de güzel gördüğün zaman da alma ihtimalin daha da yükseliyor. O yüzden Whole Foods'ta böyle bir başarı. Bu şöyle mi yorumlanıyor peki? Örneğin duyduğum bir söz bu. Amerikacılar çok şekilci. Örneğin biber yamuk olduğu zaman o biberi almayı sevmiyorlar. Daha düz olmalı biber. Evet. Her şey daha şekilci olmalı. Evet. Acaba o yüzden mi o raflarda o kadar şekilci bir Bence tavır takınılıyor? alışık orada? oldukları düzen bu. Şimdi Market Street üzerindeyiz. Şu an oturduğun yerden baktığında Castro'ya kadar görebiliyorsun. Evet. Bak dümdüz. Kesinlikle. Buradan baktığında Chinatown'a kadar görebiliyorsun. Amerikalılar aslında bence içinden bu düzenle büyüyor aslında. Bu çok normal. Yani ben İstanbul'da kapalı çarşıya çok gidiyorum. Bir kere kaybolduk. Trafik bir yerde sıkıştı. Mal yüklüyorlardı. Dediler ki abi öbür taraftan git, öbür sokaktan git dedi. Abi dedim ben ama buraya gösteriyor harita. Buradan gidiyorum. Abi burası İstanbul ya dedi. Her yer zaten aynı yere çıkıyor dedi. Sen git. İstanbul'da kaybolmazsın sen. Ama doğru diyor. Şimdi burada bir sokaktan dümdüz gittim mi sonsuza kadar gidiyor gibi sokak. Kesinlikle. Şehrin bittiği yere kadar gidiyor. Amerikalılar bence o hani şekillere düşkünlüğü bundan da kaynaklanıyor olabilir. Burada her şey özellikle şehirler hep planlanarak yapılmış atıyorum. Bir sürü şey hep böyle dizayn üzerine. Biliyorsun ben Amerika'ya şey diyebilirim. Marketingi yaratan kişiler bunlar. Yani pazarlamayı bence Amerika çok iyi yapıyor. O Whole Foods'taki renkler, şekiller, pazarlama Amerika'da çok iyi. Hani çocukken büyüdüğümüz filmlerle de Amerika filmleriyle büyüdük ve hep çok güzel şeyler gösterdiler bize. Ama ben buraya Kafanda geldim. hep öyle hayal etmiş Ya oldun buraya sen, geldim değil mi? ama burada tabii burası da her şey var tabii ki de. İyisi, kötüsü, yamuğu, sokakların çukurları hepsi var burada da. Ama işte hep güzel marketing yapıldığı için en güzelini biliyoruz. Evet abi devam edelim baklavadan. Evet, baklava Ne da... olacak? 5 sene önce Evet, bu fikir ben çıktı. Evet, 3 sene önce, 4 sene, bu sene 2022 çünkü. 2018'de ilk defa Türkiye'ye gittim. Ağustos 30'da bir büyüğüme mesaj atmışım, Antep'e inmişim. O mesaj hala duruyor. Ben San Francisco'da baklavacı açmak istiyorum. İyi bir ustaya ihtiyacım var, yardımcı olur musun diye. O da bana cevap vermiş. Bu serüven öyle başlamış. Ben Antep'te yaklaşık 4 senedir, senenin belki 3'te birini, 4'te birini Antep'te geçirerek, baklava mutfaklarında çalışarak, bütün ustalarla tanışarak geçirdim. Bir baklava en iyi nasıl yapılır 4 senedir çalışıyorum.
bütün Sen zaman... kendin de baklavayı nasıl yapacağını biliyorsun aslında. Evet. Değil mi? Bunu Başından öğrenmekti sonuna amacım. kadar. Evet, tabii ki de. Bunu öğrenmekti ve belki 20 restoran, yani 20 tane baklava markasında çalışmışımdır, gidip görmüşümdür en azından. Hiç çalışmadıysam da. Kim neyi nereye koyuyor? Kim hangi taktiği kullanarak hamur yapıyor? Kim nasıl açıyor? Ben onları öğrenirken burada tutacağım yer için planlar yapıyordum. Bir yeri gördüğüm zaman şu an diyebiliyorum. Buraya bunu koyarım, şunu buraya koyarım, bunu buraya koyarım ve baklavalar şurada durur, burada paketlerim gider. Bunu çalıştım. Baklavada en iyi nasıl yapılır? Baklavayı bütün en eski ustalarla konuşabildiğim kadar konuştum. Onları böyle hayranlıkla dinliyordum. Nasıl yapılır? Yani çok iyi ustalar baklavayı en iyi nasıl yaparsın diye sorduğunda şey diye başlıyor konuşmaya. Önce havanın sıcaklığına bakarım dışarıda. Evet. Bilmeyen birine göre ne kadar uzak bir laf. Çok uzak. Evet. Mesela. Bana evet. göre öyle mesela. Evet. Sana göre daha farklı. Ve ben ilk duyduğumda çok şaşırıyordum ama baklava hamurunu mutfakta girip çalıştığında çok ince bir hamur. Çok narin bir hamur ve elinde tutarsan 5 dakika sonra gazete kağıdı gibi oluyor bu hamur. Ve hiçbir şey yapamazsın artık. Baklava hamurunu içeride nemli bir yer lazım. Bunu bir an evvel çabuk yapman lazım. O yüzden bu büyük markalarda Türkiye'deki Antep'teki 80 kişi, 100 kişi, 40 kişi hamur açıyor. İçeride 40 kişi dilimliyor. İçeride 10 kişi şerbet döküyor. Yağdaki fırıncılar ayrı. İnanılmaz bir sistem var. Türkiye'de de fabrikasyonla geçirmedin mi bunun? Yoksa hala Fabrikasyon yok. fabrikasyon yok. Ustalar çalışıyor. Antep'te fabrikasyon yok. El emeği, göz nuru. Yani inanılmaz. Hiç inanılır gibi bir emek değil yani bu. Ve sen ne yaptın? Antep'teki o el emeği göz nuru olan şeyi aldın, Evet. San Francisco'ya Evet, kadar sordum. getirdin. Bir baklavayı en iyi ne yapar dedim. Fıstık dediler. Yağ dediler. Ustası dediler. Tamam, ben de bunların üstüne bir en iyi fıstığı nasıl alırım? Türkiye'den aldım. Türkiye'de olabilecek en iyi fıstığı ustalarla tarlalara giderek, ustalarla fabrikalara giderek denedim. Çünkü ben de öğrenmem lazım. Fıstığın en iyisini aldım ve buna FDA approve aldım. Öyle mi? Evet, tabii ki Amerika'ya sokabilmek için FDA'den approve alman gerekiyor. Fıstığı FDA approve aldım. Yağı dediler. Yağı, bahar yağı denen bir yağ var. Senede bir defa yapılıyor. Yani şöyle bir şey, bu yağcımız beni götürdü bu tarlalara. Orada her yer koyun. Çünkü koyun sütünden yağ yapılıyor. Çok önemli. Koyun sütü değerli çünkü az çıkıyor zaten. Evet. Bu insan senede bir defa yağ yapıyor. Sebebi de şu. Kışın bu tarlalara kar yağıyor, yağmur yağıyor, rüzgarlar karlarla ya suyla karışıyor toprak çok güzel. Bahar ayında Mart ayı, Mart'ın sonu ilk çıkan çimen, bahar çimeni yani ilk çıkan çimeni hayvanlar yiyor. Bu hayvanlar bu çimeni yedikten sonra sütü sağalıyor. O sütten yağ yapılıyor. Ve o sütün yağının şey oranı, nutrients'ı en yüksek. Evet. Bazı laboratuvar testlerine götürüyorsun, bazı yıllar %600 çıkıyor farklar. Bu yağ inanılmaz nutrient dolu bir yağ. O yüzden ben de onu aldım. Biz 2 sene evvel para ödedim. Söz verdi bir dahaki sene yapacağım diye. O sene yaptı ve şu an o yağ burada. Öyle uzun bir süreçten Evet, bahsediyoruz. ben bunun parasını 2 sene evvel ödemiştim Türkiye'de. O yağ yapmaya söz almıştım. Bu sene de yağ yapılıyor şu anda. Şu an tam zamanı, Nisan'dayız neredeyse. Bu yağ da parasını ödedim geçen sene. Onu da bu sene alacağız inşallah. Her sene yağ almaya gideceğim. Her sene fıstık toplamaya gideceğim. En iyi fıstığı ben toplayıp geleceğim. Geçen senenin fıstığında da ben vardım. Fıstığı toplattırdık ve fabrikada işlettirdik. Bakımlı paketlere kondu ve Amerika'ya geldi. Şimdi bu sene de öyle olacak. Ben gene Temmuz ayında Türkiye'de olacağım ve fıstık toplamaya gideceğim. Yani elin değmiş oluyor fıstığa değil Ben mi? görmezsem alamam ya. ben görmem lazım. Evet, çok kaliteli insanlarla çalışıyorum, işinin ehli ama ben de görmem lazım ve zaten ben zevk alıyorum bundan. O yağı görmekten, o hayvanları görmekten, fıstığı görmekten zevk alıyorum. O yüzden çalışılabilecek her şeyini ben çalıştım baklavanın. İnşallah bugüne kadar bana baklavayı öğreten bütün ustalarıma Evet, onlara buradan da selamlar selam olsun. Yakışmak üzere Amerika'da ben Antep baklavası yapacağım.
birinci kalite ne yapılıyorsa elinde malzemesi var. Şu an tek farkı suyu. Amerikan suyu kullanacağız. Ama suyun da pH dereceleriyle oynayarak suyu da aynı yapabilirim. O yüzden hiç sorun değil. Buradaki su güzel ama. Güzel. Buradaki su baklava Çeşmeden için içiyoruz güzel. çünkü biz de Evet, yani. evet ama buradaki su baklava için çok güzel. O yüzden çok şanslıyız. Süper. Buradaki su evet bütün herkes şehirden su içebilir musluktan. O yüzden Evet. şanslıyız. Ben yani dışarıdan su alıp içtim ve çeşmeden su içtim. Çeşmedeki su daha güzel. Ya Ciddi hoşuna söylüyorum. gitti. Şurada Wow, mesela okey. bir su var. Evet, çeşmedeki su daha güzel abi. Evet. Çeşme suyu içiliyor çok rahat. Bunu hatta filtre takabilirsin ve Evet, filtreyle filtreleri de de var. daha bile rahat içebilirsin gönül rahatlığıyla. Peki rakip var mı? Rakibin var mı burada? Yani rakip demeyeyim, şöyle ben baklava severim. Baklavayı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu benim sadece kendi halim. Başkaları da baklavayı sevip onlar da yapsınlar, yapıyorlar. Ama benim derdim taze baklava yapmak. Fırından çıkan Antep baklavasını insanlara ters çevirip yedirmek istiyorum. Derdim bu. Başkaları da yapıyor. Evet bir sürü hatta Türkiye'den çok geliyor baklava. Yani dondurulmuş baklava geliyor Türkiye'den çok. Ama genelde konteyner bazında geliyor bu baklavalar. Ben yedim onlardan aslında ama bir konteyner baklava yapmak 6 ay sürüyor. Bir konteynerin Amerika'ya gelmesi hiç yoksa 3-4 ay sürüyor. Son müşteri ağzına attığı zaman o baklavayı yaklaşık en az 9 ay geçti. Şimdi Ve tazeliğini tazeliğini almış işte oluyor. hiç konuşamıyoruz o yüzden. Dondurulmuş baklava güzel bir kaçış yöntemi baklava özlediğin için ama maalesef bütün o tecrübeyi yaşayamıyorsun. Türkiye'den Antep'ten getirtiyoruz ama kargocuyu dünyanın öbür ucundan gelirken kargoculara aman bu pakete çok dikkat edin deme imkanın yok. Ezilme ihtimali çok oluyor. Çok güzel geliyor hala. Belki 3 gün sonra, 5 gün sonra yiyoruz o baklavayı. Hala çok güzel. Ama fırından çıkan baklavanın tadı hiçbir yerde yok ki. Kesinlikle. O yüzden ve bunu güzel bir şekilde Amerika'ya da ben 2 günde satıyor olabileceğim. Amerika'nın öbür ucuna. O yüzden Ben mesela Florida'dayım. ya Akşam saat 6. İşten eve dönmüşüm örneğin. Aha. Girdim 2 kutu baklava sipariş verdim. Evet. Farklı. evet. Bu bana ne zaman gelecek? Ya evet bugün pazartesi ise sana çarşamba gelecek. Çarşamba ben bu baklavayı Evet. yiyebileceğim. Evet. 2 gün geçti diyelim. Hatta 1,5 gün diyelim aslında. Aha. Yapıldı edildi o süreç de var çünkü. Evet. Yediğim zaman o tazeliği hissedeceğim. Kesinlikle çünkü bu sefer ben bunu çalışırken vakumlamayı da çalıştım. Ben baklavaları yaptıktan sonra soğuyunca vakumluyoruz. Baklavaya değmeyen bir jelatin var kutuların üstünde ve içinden havası alınıyor. Yani içinden havası alınan baklava 2 gün çok rahat duruyor. Tazeliği 2 günde bozulmaz. Yani kapağını açtıktan sonra 2 gün daha çok rahat, 3 gün daha çok rahat yenir. Ben 10 gün sonra da yedim çünkü denemem lazım değil mi? Tabii, Ben kesinlikle. bir kere de 10 kutu yapıyordum. Her gün bir kutudan açıp baklava yiyordum. Çünkü denemem lazım. 10 güne kadar denedim bunu sen zaten. Evet. 10 güne kadar tutuyorum. 10 gün tadı hala çok güzel. İnan ki çok güzel. Tadı hala çok güzel. Sadece çıtırlığı artık kıtır. Biraz daha kuruyor o kadar da olur mecburen. ama. 10 gün ama çok. 10 Evet. gün çok işte. Tabii 2 Evet. gün çok güzel abi. Evet. Ben deneyemeyeceğim bu sefer. Ya Ben şimdi gidiyorum. evet, haftaya 2 gün yapıyoruz sonra. ya. Çok şanslı. Onu soracaktım. Neredeyiz? Ne zaman Evet. geleceğiz? Hani Evet. ne zaman Evet. gönderebileceksiniz? Evet. insanlarla? Şimdi bu hafta denemeler başlıyor inşallah. Hamurlarla oynayacağız. Yumurta deneyleri. Bu arada çok yumurta deneyi de yaptım. Önemli yumurtada çünkü. Çok fazla kalem var. Yani Ya. nihai mal Evet. şu kadarcık bir şey çıkıyor Evet. belki tek olarak Evet. baktığın zaman. Evet. Ama o kadar çok kalemi var ki Evet. sen bunlarla yaklaşık 4 yıldır Tabii. uğraşıyorsun. Hatta şunu da söyleyeyim. Tolga isterse şuraya bir yere koyarız. Malların geldiği gün ben Tolga'nın yanına bir uğradım. Tolga'nın malları geldi ve o mallar gelene kadar sen çok problem yaşadın. Sonradan duydum ben. Aylarca 5,5 ay bekledim. 5,5 ay. Ve içinde unundan, yağına, şekerinden, fıstığına Hepsi her var. şey ve fırını da dahil, kocaman fırın dahil. Evet. Her şeyi gördüm, her şey şu an dükkanda. Dükkanı gösteremedik ama gösteririz onu da. Çünkü orası bir savaş yeri Evet, şu anda. 1-2 ay sonra onu da gösteririz. Evet, evet, çok güzel olacak. Evet, yani Tolga'yı da yakalamak zor bu arada. Yüzü burada diye söylemiyorum, cidden çok çalışıyor. Ben de dedim ki abi dedim ben gidiyorum bak hani bir an önce yakalayayım seni. Sağ olsun gittim dükkana.
Orada da birazcık bekledim böyle oyalandık orada. Hemen aldık kahvelerimizi geldik buraya muhabbet Saat etmeye başladık. 8 ya şimdi. Dönüp de çalışmaya devam edeceğiz. Evet tabii ki Değil de. mi? Ya evet tabii ki de. Çünkü bu akşam da daha tepsileri dizmem gerekiyor. Evet. O rafları gördüm başlamıştım. Koyamazsam, dizemezsem rahat uyuyamıyorum ki. Kesinlikle. Ben bu hayali kurdum, bir an evvel açmam lazım. Bu arada her şey hazır. Yani Evet. şu evet, sweatshirtlerden tişörtlere kadar, bayraklara kadar Evet. Yeah, we'll leave in just a few minutes. tamam. Artık yavaş yavaş veda edelim. Burayı da Evet. kapatıyorlarmış. Çünkü Evet, yoksa evet, Tolga'nın muhabbetine doyum olmaz. Teşekkür ederim. 40 dakika falan oldu herhalde. Oldu mu? Wow. 40 dakika Çok iyi. falan oldu herhalde. Çok iyi. Benim var mı son olarak söylemek istediğin? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok güzel baklava yapıyorum. Amerika'da olacağım artık. Türkiye bununla gurur duysun istiyorum. Ben çok güzel temsil edeceğim, söz veriyorum. Bir dahaki geldiğinde baklava koyacağız. Değil mi? ortaya. Baklava Yiyeceğiz. koyacağız. Yiyeceğiz artık. Sen sana diyeceğim ki Antep'teki gibi güzel olmuş mu? Bak bakalım. Evet. Ama olacak inşallah. Okey süper. Abi teşekkür ederim. Teşekkür, Çok sağ ben olun. teşekkür Kırmadığın ederim. için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Kendine iyi bak.